Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Vestel grubu üretimi olan 17MB82S anakartlarda çalışma prensibini ve olası arızaları ve çalışma gerilimlerini anlatmaya çalışacağız arkadaşlar. Evet, buradaki ana soketimiz arkadaşlar. Karttan karta olan 6-6-12 pinli besleme soketimiz. Daha sonra altta standby voltajını VCC VCC voltajına çeviren MOSFET'imiz. Sağ taraftaki buradaki komponentlerimiz arkadaşlar. 17MB82S anakartını kullanan bazı modellerde DVD de var. Buradaki komponentler DVD'li modeller için. Daha sonra üstte panel voltajımızı sağlayan, panel VCC voltajımızı elde eden buradaki MOSFET'imiz var. Bunda aynı MOSFET'i kullanmış. FDC 642 1256 aynı yere bağlı arkadaşlar. U46 modülünde arkadaşlar 12 volttan 5 volta DC-DC konvertörümüz var arkadaşlar. Daha sonra U17 modülümüzde ana entegremizin çalışması için gerekli olan 12 volttan 1.2 voltu dönüştüren DC-DC konvertörümüz var arkadaşlar. Burada SPI haberleşme entegrelerimiz var arkadaşlar. 25Q16 ve 25Q64. Bu da anakartımızın ana entegresi arkadaşlar. MT5820. Mikro işlemci dediğimiz ana entegremiz bu. Burada DDR3 STRAM var arkadaşlar. 512 veya 1 gigabit olabilir. Onun yanında 3.3 volt regülatörümüz var arkadaşlar. Daha sonra burada uydu tünerimiz. Burada preamfi görevi gibi çalışan. Burada dijital ses sürücümüz, audio driver'ımız var arkadaşlar. Burada da audio entegremiz yani ses çıkış entegremiz. Bunlar D sınıfı çalışan entegreler olduğu için herhangi bir soğutucuya ihtiyaç duymazlar arkadaşlar. Kare dalga formatıyla çalışıyor. Entegremiz AD82587. Evet, genel olarak komponentlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Karttan genel olarak bahsettikten sonra arkadaşlar çalışma voltajları ve arıza çeşitlerine geçelim. Evet. Karttan karta olan besleme soketimizdeki en sağdaki pin arkadaşlar 12 volt standby voltajımız. Bu bizim besleme kartından gelen sabit voltajımız. Buradaki backlight on off ve dim voltajı, dimmer voltajı yani karartma voltajı buralarda üretildikten sonra geriye dönüp besleme kartına gönderilecek arkadaşlar. Evet, 12 volt standby voltajımız buradaki MOSFET'e girdikten sonra 4 numaralı ayaktan FDC 642'nin 4 numaralı ayağından girip 1, 2, 5, 6'dan çıkış yapar arkadaşlar. 3. ayak kontrol ayağıdır. Evet, 12 volt giriyor, 12 volt çıkıyor. Artık buradaki voltajımız VCC, VCC voltajımız oldu arkadaşlar. Buradaki panel VCC entegremiz arkadaşlar. MOSFET'imiz. Giriş voltajını buradaki FDC 642'nin çıkışından alıyor. Yani bunun girişi 12 volt power supply'a direkt bağlı değil. Buradan çıkıyor, bunun girişine geliyor. Bunun 1, 2, 5, 6'sından bunun 4 numarasına girip 1, 2, 5, 6'sına panele gönderiliyor arkadaşlar. 3 numaralı ayakta ana entegremiz tarafından kontrol edilerek panel voltajını seçebiliyoruz arkadaşlar. Eğer panelimize ya da Ticon'luysa televizyonumuz, Ticon'umuza 12 volt gitmiyorsa buradaki entegrenin giriş çıkışlarını kontrol edelim arkadaşlar. U46 modülümüz arkadaşlar 12 volttan 5 volt elde etmemize yarıyor. Bu DC-DC konvertörümüz 8 numaralı ayaktan giriş voltajını direkt power supply'ın en sondaki besleme ucu 12 volttan alıyor arkadaşlar. Bu entegremizin 8 numarası direkt power supply'ın 12 volt girişine bağlı. 6 numaralı ayaktan 5 volt için gerekli olan çalışma voltajını elde ediyoruz arkadaşlar. Burada U17 DC-DC konvertörümüzde arkadaşlar buna 12 volt giriyor, 1.2 volt çıkıyor. Yani entegremizin 2 numaralı ayağından 12 volt giriş yapıyor. 3 numaralı ayağından 1.2 volt çıkıyor. Bu entegremizin 12 volt girişi ana beslemeden direkt gelmiyor arkadaşlar.
Buradaki MOSFET'imizin 1, 2, 5, 6 nolu ayağına bağlı. Buradan 12 voltumuzu alıyoruz. Burada DC-DC konvertörle zaten osiloskopunuzu bobin uçlarına bağladığınızda göreceksiniz. Hem voltajını hem frekansını ölçebilirsiniz. Buradan 1.2 volt elde ederek ana entegremizin çalışmasını sağlıyoruz arkadaşlar. Burada 2 adet SPI haberleşme entegremiz var arkadaşlar. Bu entegremiz 8 numaralı ayaklarında 3.3 volt çalışma gerilim var. Birinci ayağımız 1 numaralı ayakta Chip Select ayağı. Ana işlemci tarafından Chip Select'e sinyal gönderilir. Başlatma sinyali. Daha sonra haberleşme iki entegre arasında, ana entegre ve haberleşme SPI entegreler arasında çok hızlı bir şekilde devam eder arkadaşlar. Bu entegrelerin birisi 25Q16, diğeri 25Q64. 25Q16'da genelde kullanıcının yapmış olduğu kanal ayarları vesaire bilgiler saklanır. Diğerinde bilgisayarımızın işletim sistemi gibi düşünebilirsiniz. Buraya 25Q64'e genelde işletim sistemine benzer bir cihazın donanımlarıyla çalışması için gerekli olan yazılım, core yazılımı, çekirdek yazılım yüklenir arkadaşlar. Bunun ayrıca bir faydası daha oluyor. Bizim rastladığımız durumlarda anakart işlemci bozuksa, tamir olmuyorsa başka bir anakart taktınız fakat renkler bozuk çıktı. Bu durumda bu sağlam olan entegreleri değiştirmiş olduğunuz anakarta aktardığınız zaman üflemeli havayla renk sorunu ve resim terslik sorunu düzelecek arkadaşlar. Buradaki ana entegremiz arkadaşlar MT5820 bizim mikro işlemcimiz. Buradan bütün komutları diğer entegrelere gönderen, haberleşmeyi sağlayan, komut veren entegremiz budur arkadaşlar. Genel olarak entegre çıkışlarında 100 ohm seri dirençle ses ayarı, mute, backlight on off, dimmer gibi çeşitli dijital ayarlamaları buradan yapar arkadaşlar. Bu entegrenin ısısı normalde 40 dereceyi geçmemeli arkadaşlar. 40 dereceden fazla ısınıyorsa entegrede sıkıntı olabilir. Bizim rastladığımız durumlarda arızalı olan televizyonlarda genelde 45-46 derece sıcaklık ölçtük termometreyle. Bu da cihazımızın SD RAM'i DDR3 1.5 voltta çalışıyor arkadaşlar. Bilgisayarların RAM'inden çok bir farkı yok. Burada 3.3 volt lineer doğrusal regülatörümüz var arkadaşlar. Bu MOSFET değil, bildiğimiz regüle devresi. 5 volt giriş vardır. Buradaki geniş olan bölümden 3.3 volt elde edilir arkadaşlar. Burada uydu tünerimiz var arkadaşlar. Uydu tünerimizden anten girişinden 13-18 volt LNB beslemesi çıktığını görelim arkadaşlar. Eğer buradan 13-18 volt çıkmıyorsa LNB'ye voltaj iletilemeyecek. Horizontal ve vertikal yayınlar alınamayacak arkadaşlar. Sadece 13 volt çıkıyorsa vertikal yayınları alabilir televizyon. Ya da sadece 18 volt çıkıyorsa horizontal yayınları alabilir. Kısmi olarak alabilir. Fakat 13-18 volt çıkması da yeterli değil. 13-18 volt çıktığı halde çalışmayabilir uydu tünerimiz. Tünerin içindeki entegre arızalı olabilir. Yani buradaki bizim voltajımız tünerin çalışması için değil, LNB'yi çalıştırmamız için. Tünerin içinde ayrıca bir entegremiz var. Ona da 3.3 volt beslemesinin gittiğini görmemiz lazım ama bu metal kaplı olduğu için onu göremiyoruz. Daha sonra burada preamfi görevi gören bir audio driver'ımız var arkadaşlar. Bunun 9 numaralı ayağında buradan aynı zamanda kulaklık da çalıştırılıyor arkadaşlar. Bunun 9 numaralı ayağında 3.3 volt olduğunu görelim arkadaşlar. Son olarak ses çıkış entegremiz arkadaşlar. Bazı modellerde TAS 5721 de kullanabiliyor. Bunlar 2x10 watt D sınıfı ısınmayan, soğutucu gerektirmeyen ses çıkışları arkadaşlar. Evet, buradan alıcı gözümüze
kumanda alıcı gözümüze bir kablo yardımıyla alıcı göze voltaj gönderen, sinyal alışverişi yapan soketimiz arkadaşlar. Eğer bütün kartlardaki voltajları ölçtüğümüz halde lamba yanmıyorsa, standby lambası yanmıyorsa ya lambanın kendisi bozuktur ya da buradan 5 volt gitmiyor olabilir ya da alıcı gözün üzerinde 5 volt hattında bazen müşteriler ıslak bezle televizyonun altını siliyorlar, gözün olduğu yeri. Oraya su kaçabiliyor. Standby lambası yanmayabiliyor arkadaşlar. Onu da standby lambasının içini, devresini, kartını sökerek onu da kontrol edip voltajların 5 volt gittiğini, alıcı gözün voltajını da ölçün arkadaşlar. Hatta osiloskop varsa IR sinyalini de görmeye çalışın. Evet, bu şekilde genel olarak oluşacak arızalar çalışmak için gerekli olan voltajlarımız bu şekilde arkadaşlar. Bunun haricinde panelin backlight'ı aydınlatması yanmıyorsa buradan 5 volt backlight gittiğini görelim arkadaşlar. Eğer buradaki voltajı göremiyorsak buradaki Q30'un orta kolektör ucunda arkadaşlar burada 5 voltu görelim. Eğer burada 5 volt yoksa muhtemelen base ucundan ya işlemciden sinyal gitmiyordur ya da transistör açık devre olabilir arkadaşlar. Yani bizim backlight on-off'umuzu Q30 transistörü yapıyor. Backlight 5 volt gidiyor ama ekran ya çok karanlık ya da izlenmeyecek şekilde kötü bir ışıklandırma, aydınlatma var. Onun da dimmer devresi burada arkadaşlar. Yani şuradaki Q38 ve onun hemen yanında 4 tane sıralı direnç var arkadaşlar. Transistörün 2 tane de yardımcı transistörü var arkadaşlar. Şurada gördüğünüz 4 tane sıralı direncin hepsi sağ taraftaki ayakları birbirine bağlı. Buradan direktmen dimmer voltajını buradaki dim pinine bağlanıyor arkadaşlar. Eğer görüntü çok, arka ışık az veya kötü bir görüntü varsa dimmer voltajını 3.3 voltu görelim arkadaşlar. Onun haricindeki arızalar artık besleme arızalarına kayıyor. Oradaki backlight problemlerini de ayrı bir videomuzda, daha önceki videomuzda anlatmıştık. Oradan kanalımıza girip 17 IPS 20 backlight problemleri yazarsak backlight problemleri için diğer videomuzda faydalanabilirsiniz. Kolay gelsin.